Bölüm 578, Başlangıç. Po'yu tamamen tahta tembellik ediyordu, yeşim taşı gibi beyaz parmakları yavaşça kol dayanağına vuruyordu, bakışları altındaki üç bedene odaklanmıştı, boşluk hafifçe çarpıktı ve uzay dalgalanıyordu. Bir ölümsüzün köken gücü kanunları üç bedeni kapladı, birkaç çatlakla birlikte anında toza dönüştüler. O serseri ölmeliydi ama o sadece ilgimizi çekiyor. Po'yu usulca mırıldandı. Bir anda dışarıdan hızlı adım sesleri geldi. Öğretmen, öğretmen. Sarayın dışından endişeli haykırışlar geldi. Girin. Po'yu yavaşça kaşlarını çatarak konuştu. Önde koşarak gelen, mor dekoratif zırh giymiş, yakışıklı bir gençti, gözleri çökmüştü. Göz bebekleri yeşildi, alnında bir oyma vardı. Bu yakışıklı gencin ifadesi acı ve öfkeyle doluydu, hızla içeri girdi ve sertçe yere diz çöktü ve bağırdı, "Öğretmenim, lütfen memleketimi kurtar." Mocaha gezegeni. Neler oluyor? Po'yu kaşlarını çattı, memleketiniz Mocaha gezegeni pek çok ölümsüzün bulunduğu güçlü bir gezegen, onu kurtarmam için neden bana ihtiyacınız var? Öğretmenim, klan üyelerimden bazıları istemeden Sis İmparatoru'nun halkını rahatsız etti, onlar güçlü Sis İmparatoru'nun kişisel olarak ortaya çıkmasını ve uzay tekniklerini kullanarak benim tüm gezegeni kendi tanrı ülkesine zorla yerleştirmesini bekliyorlardı. Yakışıklı genç ağlamak üzereydi. Tüm gezegen tanrı ülkesine mi zorlandı? Po'yu bile şok olmuştu. Tanrı ülkesi. Burası bir ölümsüzün ruh konumuydu, sektör lordlarının kendi iç dünyaları vardı. Ölümsüzlerin kendi tanrı ülkeleri vardı, iç dünyaları çöktüğü anda sektör lordu kesinlikle ölürdü. Tanrı ülkesi çöktüğü anda, zayıf ölümsüzler ölecekti. Ve teknikleri ve hazineleri olan bazıları hayatta kalabilir, ancak güçleri büyük ölçüde azalacaktır. Geleceklerinin olmayacağı bir noktaya. Denebilir ki, Tanrı ülkesi ölümsüzlerin hayatının yarısıydı. Tanrı ülkesinin birçok faydası vardı. Ölümsüzlerin güçlü olmasının nedeni Tanrı ülkelerinin güçlü olmasıydı. Orada, ölümsüzlerin gücü büyük ölçüde artacaktı. Her ne kadar bir düşmanı kendi Tanrı ülkesine girmeye zorlayabilseniz de, onun gücünün çok daha fazla artması, aynı zamanda düşmana kendi Tanrı ülkesine saldırma şansı da verir. Bu nedenle, %100 garantiye sahip olmadıkça veya köşeye sıkıştırılmadıkça çok az kişi bir düşmanı kendi Tanrı ülkesine girmeye zorlayabilir. Bütün bir gezegeni içeri girmeye zorlamak için mi? Sis İmparatoru'nun Tanrı ülkesindeki gezegeninizin çok trajik bir sonu olacak. Po'yu tahtın yükseklerinde oturmuş öğrencisine tepeden bakıyordu, eğer bu sadece yok etmek olsaydı, kolayca tek yumrukla onu yok edebilirdi. Ancak aslında yeterince işkence yapmadığı sürece gezegeninizi kendi Tanrı ülkesine yerleştirmek için çaba harcadı. Tatmin olmayacak. Klan üyeleriniz onu kızdıracak ne yaptılar? Po'yu kaşlarını çattı. Küçük bir mesele. Yakışıklı genç orada diz çöktü ve trajik bir şekilde bağırdı. Daha önce de her zaman bazı sürtüşmeler olmuştu, ancak Sis İmparatoru'nun asları genellikle bu küçük şeyleri hallederdi. Kim onun kişisel bir hamle yapmasını, tüm gezegeni Tanrı ülkesine sürüklemesini beklerdi. Tırnak işareti. Öğretmenim, lütfen gezegenimi kurtar. Yakışıklı genç bağırdı. Ben bir şey yapamam. Po'yu başını salladı. Öğretmen. Yakışıklı gencin gözleri doldu. Po'yu aşağıda diz çökmüş öğrencisine baktı ve usulca deneyeceğim dedi. Daha sonra gözlerini kapattı, bilincinin bir parçasını sanal evren ağına gönderdi ve Sis İmparatoru'yla konuşacak iyi bir arkadaş aradı. Bir süre sonra. Ayrılmak. Po'yu gözlerini açtı ve şunları söyledi. Öğretmen? Yakışıklı genç tahttaki Po'ya baktı, ifadesi umutla doluydu. Sis İmparatoru en kötü ruh halindeyken onu gücendirmek sizin klan üyelerinizin hatası. Po'yu kaşlarını çattı ve onları kimse kurtaramaz diye emretti. Yakışıklı genç yumruğunu sıktı. Ayrılmak. Po'yu soğuk bir tavırla emretti. Evet. Yakışıklı genç başka bir dünya konuşmaya cesaret edemedi, bu soğuk öğretmenini gücendirmekten korktu ve saygılı bir şekilde oradan ayrıldı. Devasa sarayda yalnızca Po'yu kalmıştı, kaşlarını çattı ve kendi kendine mırıldandı, onun bu kadar kızgın olmasına şaşmamalı, güçlü öğretmeni aslında şeytan notası da mirasında ona bir yer ayırdı ve bunu gerçekten başka biri aldı, bu durum,
Bir şans daha elde edene kadar 10.081 dönem daha geçecek. Ben olsaydım ben de kızardım. Tek sorun, onun yerini alan kimdi? Tanrı ülkesinde. Uçsuz bucaksız bir okyanus, içinde buz parçaları vardı. Koyu yeşil görkemli saraylar yüzüyordu, bunların ortasında da 1 milyon kilometre uzunluğunda koyu yeşil bir heykel vardı. Sis İmparatorunun heykeli. Okyanusta, saraylardan 100 milyon km kadar uzakta, çapı 30 bin kilometreden fazla olan bir gezegen yüzüyordu. Havada diz çöküp sürekli yalvaran birçok silüet uçtu. Sis İmparatoru. Bizi bağışlayın. Sis İmparatoru. Moca gezegenimizi bağışlayın. Sis İmparator. Haksızlık ettik. Haksızlık yaptık. Birkaç ölümsüz ve sektör lordu havada diz çökmüş, sesleri her yerde gürlüyordu. Bu sırada, evleri Moca gezegeninde ara sıra şimşekler ya da alevler olurdu, bazen kar ve kar fırtınası, hatta sayısız bıçak gibi düşen dolu bile, bu sadece bir kabustu. Sis İmparatoru. Koyu yeşil dalgalı uzun saçları, kare bir yüzü, bir uzay canavarından bile daha çılgın gözleri vardı, enfes uzun bir elbise giyiyordu ve havada durup Moca gezegenine sunduğu işkenceye soğuk bir şekilde bakıyordu. Seni bağışlamak mı? Haksızlığa mı uğradın? Aniden güldü, çok geç. Çok geç. Çok geç. Çok geç. Çok geç. Sesi Moca savaşçılarının kulaklarında sürekli yankılanıyordu, ölümsüzler ve sektör lordlarının hepsi aşırı acı, pişmanlık ve nefret içindeydi. Ancak hiçbir şey yapamadılar. Sis İmparatoru, imparator seviyesinde bir ölümsüz olarak çok güçlüydü. Tanrı ülkesinin sahip olduğu güç daha da şaşırtıcıydı. Sadece Tanrı ülkesinin baskısı, ölümsüzlerin direnememesine neden oldu. 10.081 dönem, 100 milyon yıldan fazla. Doğumundan bugüne kadar tüm bu uzun süre sadece 12.000 dönem oldu. Beni bu kadar bekletmek için. Bunu düşündükçe daha da öfkelendi, hatta yumruklarını sıktı, daha da sıkılaştı ve alanın o kadar sert titremesine neden oldu ki sanki parçalanmak üzereymiş gibi hissettirdi. Yarımı alan piç kimmiş? DSÖ, Sis İmparatoru içeride öfkeleniyordu ve havada süzülen bu gezegenin önünde daha da trajik bir kader vardı. Geniş evrende, sanal evrende şirket tarafından kontrol edilen mutlak başlangıç bölgesi, Şeytan Dağı. Demon Not Dağı'nın 32 miras sarayından birinde. Lo Feng mirası almaya odaklanmıştı, Sis İmparatorunun yuvasını aldığını, hatta imparator seviyesindeki ölümsüzlerin seviyesine ulaştığını nasıl bilebilirdi? 10.081 dönem çok uzun bir zaman dilimiydi. Toplamda yalnızca 12.000 dönem yaşamıştı. Bu tıpkı 30 yaşındaki birinin evlenmeye hazırlanmasına benziyordu ama Allah nasıl emrettiyse. Acele etme, 30 yıl daha bekle, 60 yaşında evlen. Kim kaygılı olmaz ki? Kim kızmaz ki? Miras sarayı içinde. Siyah sis alanı kapladığı birçok merdiven katmanı yukarıya doğru uzanıyordu. Teorik olarak, uzunluğu ve genişliği yalnızca birkaç 10 kilometre olan böyle bir alan şok edici değildi, ancak Lo Feng'in gördüğü mesafe 1000 kilometrenin çok üzerindeydi. Bir kum tanesinin içinde bir dünyaya sahip olmanın bu etkisi Lo Feng'i gerçekten şok etmedi. Sonuçta, bir sektör lordunun yapabileceği bir şeydi, miras sarayını geride bırakan mutlak varlığın yapamaması garip değildi. Bir bölümü daha bitirdim. Lo Feng gözlerini açtı, yüzü neşeyle doldu, bir ışık huzmesine dönüştü ve daha yüksek bir seviyeye yöneldi. Baba. Merdivenlere adım attığı anda, daha derin eğitim yöntemleri bir kez daha devreye girdi ve aynı anda boşlukta bir ses yankılandı. Lo Feng bakmak için döndü. Daha önce taş tabletteki kelimelerin tarzına benzer şekilde, yan taraftaki boşlukta gizemli kelimeler belirdi, Lo Feng onları tanımasa da, anlamlarını anında anladı. Acemi? Şok oldu. Sözlerin özeti şuydu. Mirası almayı seçen yaşam formu, zaten İblis Notu mirasının 1. bölümünün 1/10'unu aldınız. İblis Notu genel mirasının toplam 3 bölümü var. 1. bölümü tamamen bitirebilmek için sana başlangıç unvanını kazandıracak ve başlangıç ödülünü alacaksın. 1. bölümün sonu o uzaktaki tapınakta, başlangıç ödülü de orada. Çok çalış. Gümbürtü. Üzerinde durduğu merdivenler çok uzaklara uzanıyordu ve o zamanlar hala sonsuzdu, seviye seviye, sonunda, çok uzakta, merdivenin sonunda,
O uzak boşlukta, sert bir tapınak vardı çıplak gözle net bir şekilde görebilmek için. Birinci bölümün sonu mu? Başlangıç ödülü mü? Lo Feng uzaktaki tapınağa baktı ve şöyle düşündü. Mirası yalnızca yaklaşık bir yıldır alıyorum. Bunun yaklaşık 300 seviyesini. Ve birinci bölümün yalnızca bir onunu tamamladım. O zaman bu birinci bölüm, 3000'den fazla seviyesi yok mu? Birinci bölümde 3000'den fazla seviye vardı. Toplam 3 parça. Sonraki 2 bölüm aynı olsaydı 10.000'in üzerinde seviye olurdu. Bütün merdivenleri bitirmek ve mirası bitirmek ne kadar sürer? Lo Feng şok olmaktan kendini alamadı. Söylemek bir şeydir. Ancak gerçekte. İblis Dağı'nın var olmasından bu yana 1 trilyon yıldan fazla bir süre geçti, yüz binlerce kişi mirası aldı, ancak hiçbiri onu tam olarak tamamlamadı. Bu kadar düşünmenin faydasız, önce birinci bölümü tamamlayıp acemi olacağım, sonra o tapınaktaki ödülü alacağım. Lo Feng şunu bekliyordu, bu miras sarayı kesinlikle önemli bir ödül, ödül kesinlikle kötü olmaz. Kim bilir nedir? Hazine? Silah? Zırh? Artık düşünmüyordu, kendini eğitime adamaya devam ediyordu, bir yıllık çalışma. Mirasın sadece bir kısmı bile ona gücünün çoktan arttığını hissettiriyordu. Bu miras gerçekten de ilahi bir teknikti. Eğer Lo Feng ona bir fiyat verecek olsaydı, bu gerçekten paha biçilemez bir hazine olurdu. Tüm zaman uzayının karalamalarından bile daha fazlası. Bu vuruş için Molo'ya gerçekten teşekkür etmeliyim. Lo Feng içeriden bağırdı. Bölüm 579, Panik, Miras Sarayı'na ilk girdiğinde, Mosha klanının üyesi kendi iç dünyasına girmişti, çekirdek onun dünyasal bedeninde bulunuyordu. Lo Feng'in iç çekirdeğinde. Zaten kristal bir küre halinde yoğunlaşmış olan ruhu, Lo Feng'in ruh enerjisinin etrafında yüzen sis tarafından yutulmuştu, sayısız miktarda enerji gravürlerde yoğunlaşmıştı, büyük bir kısmı kristal küreye nüfuz ediyordu. Neredeyse ona bulaşan zehir gibi, gravürleri emerken topun hafif değişikliklere uğramasına neden oldu. Değişiklikler küçük olsa da sürekliydi ve değişmeye devam ediyordu. Bir an bile değil. Lo Feng'in toprak bedeni ve altın boynuzlu canavarı, ruhlarına eğitmek için ruh enerjisini kontrol ediyordu. Çeliğe temperlenmesi zaman alır. Bir metal parçasının çelik haline gelmesi için defalarca parçalanması ve tekrar şekillendirilmesi gerekir. Bu sırada Lo Feng'in ruhu bu süreçten geçiyordu. Yüce İblis notası tekniğini eğitirken ruhu sürekli değişiyor ve gelişiyordu. Neredeyse sanki bir metal parçasının çeliğe dönüştürülmesi gibi, ruhu da böyle bir süreçten geçiyordu. Dünya tanrılarına benzer şekilde bu da vücutta bir değişiklikti. Serbest bırakılması vücudu küçültür, kas ve kemik yoğunluğunun, pulların ve benzerleri aşırı oranda artmasına neden olur. Yüce Şeytan notası tekniğinin temellerinin %99'u ruhu değiştirmek üzerindeydi. Bunu serbest bırakmak kişinin ruh kontrolünün genliğini büyük ölçüde artırır. Normal bir sektör lordunun ruhu, suikast silahlarında maksimum güç kullanarak normalde 100'e kadar silahı kontrol edebilir. Normal bir sektör lordunun vücut genliği en fazla 100 kattı. Lo Feng merdivenin 100. katında durduğunda ruh enerjisi genliği zaten 100'e ulaşmıştı. Bu normal koşullar altında bir sektör lordunun mükemmelliği olurdu. Ve artık 360. seviyenin üzerindeydi ve ruh enerjisi genliği çoktan 360'ın üzerine ulaşmıştı. Bu ne anlama geliyordu? Buraya ilk geldiğinde genliği sadece 70-80'di, şu anda 360'ın üzerinde. 5 kez atladı. Basit bir karşılaştırma, ilk başladığında sadece bir silah vardı. Artık 5'i vardı. Ruh enerjisi kullanımıza öncekine göre 5 kattı. 1'e karşı 5'e benzer. Lo Feng sonsuza kadar uzanan merdivenlere, uzaktaki boşluğa ve onun sonundaki tapınağa bakarken heyecanlanmadan edemedi. Sanal evren, Yuxiang Dağı halka açık bölgesi, bir otelin sakin bir çatı katında. Altın zırhlı bir gerçek yan imparatoru kanepede yatıyordu, göz kapakları sarkıktı, güçlü bir kızgın enerji yaydı, tüm odayı doldurdu. Köşede duran personel bile ses çıkarmaya cesaret edemeyerek korkmuştu, boğazlarını kesip nefeslerini tuttular. Gıda, gerçek yan imparatoru. Tuhaf, delici, soğuk bir kahkaha odada yankılandı. Merdivenlerden 2 kişi çıktı. İnsana benzer sıska bir iskelet,
Gözleri iki alev topu gibi, keçi sakallı çenesi, altın bir elbise giymişti ve elinde iki altın yuvarlak topla oynuyordu. Arkasında yakışıklı bir genç vardı. Molo, zaten yaşlı olmasına rağmen soyundan dolayı hala genç gibi görünüyordu. "Geldin," Turyan bir bakış attı. "Gıda, gerçek Yan İmparatoru, bu sefer öğrencimi arıyorsun, bu benden bir iyiliğe ihtiyacın olduğu anlamına geliyor. Benden önce çirkin olma." Altın cübbeli sıska yaşlı adam, yanındaki kanepede uzanarak kıkırdadı ve "Personel, bizi bırakın," diye emretti. Evet. Personelin hepsi itaatkar bir şekilde odadan ayrıldı ve odada sadece 3 kişi kaldı: Turyan, Molo ve Molo'nun öğretmeni. "Eğer öğrencim Lo Feng olmasaydı seninle tanışamayacak kadar tembel olurdum, seni görmek beni tiksindiriyor." Turyan soğuk bir şekilde güldü. "Gıdak, ne büyük bir onur." Yaşlı adam alay etti. Bu yaşlı adam aynı zamanda sanal evren şirketinde çok güçlü bir adamdı, o da Cennet Köprüsü'nün 20. seviyesini geçmişti, şövalye olmaya yakındı, adı Hapishane İmparatoruydu. İkisi her zaman rakip olmuştu, son derece yetenekliydi. Turyan'ın açık sözlü ve açık sözlü olduğu ve itibar konusunda cesur olduğu ortaya çıktı. Hapishane İmparatoru daha çok kötü ve hain olmasıyla biliniyordu. Karakterleri çatışırken, Turyan işleri açıkça yapıyordu, Hapishane İmparatoru ise kötü niyetliydi, ikisi her zaman birbirlerinden hoşlanmamıştı. Hapishane İmparatoru Turyan'ı rakibi olarak görmüştü ama Turyan onu her zaman küçümsemişti, ancak yine de, güç açısından ikisi yakındı. Bu ikisi. Her ikisi de şövalye olmaya inanılmaz derecede yakındı. İmparatorlar arasında zirvenin arasındaydılar. Kendi yollarıyla güçlüydüler. Doğal olarak Turyan, gücünü düşmanını bastırmak için kullanabildi ama onu gerçekten öldürmesi zor olacaktı. Konuşmak. Turyan, Hapishane İmparatorunun arkasındaki Molo'ya baktı, "Öğrenciniz Molo'nun Şeytan Dağı'na gittiğini ve hatta öğrencim Lo Feng ile tanıştığını söylediniz. Söyle bana, ne zaman tanıştılar? Hangi koşullar altında?" Endişeli, garip yaşlı adam Turyan'a baktı. "HMPH." Turyan soğuk bir şekilde homurdandı. Gerçekten endişeliydi. Bunun nedeni, sanal evren şirketinin ona daha önce Lo Feng'in bir yılı aşkın bir süredir Demon Lord Mountain'de olduğunu ancak cevap vermemesi veya herhangi bir bildirimde bulunmaması ve imkansız seviyedeki görevlerin son derece tehlikeli olduğu konusunda ona bilgi vermesiydi. Güçlü iblis, bilinçsizce zombiye dönüşeceklerini belirtiyor. Normal şartlar altında, bu dahiler ara sıra sanal evren ağına girerdi. Ancak bu yıl boyunca Lo Feng bir kez bile girmemişti. Bu, sanal evren şirketini şüphelendirdi. Ölmüş müydü? Doğal olarak ona en yakın olan öğretmenini bilgilendirdiler. Gerçek Yan İmparatoru. Turyan, Lo Feng'in İblis Dağı'na gittiğini biliyordu. Şirketten bu bildirimi aldıktan sonra hemen Lo Feng ile iletişime geçmek için bir posta ve arama isteği gönderdi, ancak bir yanıt gelmedi. Neredeyse Lo Feng ölmüş gibiydi. Bu koşullar altında iki cevap vardı. 1. Lo Feng ölmüştü. Doğal olarak cevap veremiyordu. 2. Eğitime dalmıştı ve hiçbir şeyin dikkatini dağıtmaması için tüm iletişimi kapattı. Endişeli, altın cübbeli yaşlı adam alay etti, "Görünüşe göre öğrenciniz size henüz cevap vermemiş. Aslında, bir cevap alamamak, onun öldüğü anlamına gelmez, eğitime falan kilitlenmiş olabilir." Ah! Hapishane İmparatoru başını tokatladı, "Yaşlı ve bunak olmalıyım, öğrenciniz İblis Not'tan." O yerde, her yerde iblis notları var. Durup antrenman yapacak hiçbir yer yok. Kendini eğitime kaptırmak bir yana antrenman yapamıyor, o zaman ölmüş olmalı. Turyan'ın ifadesi ağırlaştı, gözleri altın ışık saçtı, kükreyerek, "Hapishane İmparatoru, sadece öğrencinle konuşmak istedim ve sen zorla içeri giriyorsun. Seninle konuşarak sana saygı gösteriyorum. Onu zorlama." Ünlem. Gıdak, endişeli olmalısın. Yaşlı adam elini salladı, "Sevgili öğrencim, söyle ona." Evet. Molo saygıyla eğildi. Gerçek Yan İmparatoru. Molo eğildi. Turyan, saygılı Molo'ya baktı, hapishane imparatoruna bakmaktan kendini alamadı, "Ne kadar iyi bir öğrenci, senin altında enkaz haline gelecektir." HMPH. Altın cübbeli yaşlı adam gülümsemeye dayanamadı. Konuşmak.
Turuyan, Molo'ya baktı. Lo Feng'i ne zaman gördün? Gerçek Yan İmparatoru. Molo saygıyla söyledi. 1 yıl önce. 1 yıl önce? Turuyan kaşlarını çattı. Sanal Evren şirketinin verdiği bildirimde yaklaşık 1 yıl önce Lo Feng'in o zamandan beri sanal evrene girmediği yönündeydi. 1 yıl. Turuyan'ın uzun ömrü göz önüne alındığında 1 yıl çok kısaydı. Ancak Demon Note gibi bir ortamda 1 yıl gerçekten çok uzundu. Şu anda hala Demon Note'dayım. Molo saygılı bir şekilde şöyle dedi, ancak o zamandan beri Lo Feng'i görmedim. Ah! Turuyan'ın kaşları daha da derinleşti. HMPH, Turuyan, bilmiyor olabilirsiniz, öğrenciniz aslında daha önce benim öğrencimi Demon Note Mountain'de sabote etmeye çalıştı. Hapishane imparatoru dedi. Sabotaj? Turuyan, Molo'ya sert bir şekilde baktı, öğrencim Lo Feng seni sabote etmeye mi çalıştı? Molo biraz gergindi. Korkma. Hapishane imparatoru kanepede oturuyordu, bir şarap kadehini kaldırdı ve sıradan bir şekilde elini salladı, öğretmeniniz duyuyor, o maymun adam size dokunamaz, tüm hikayeyi anlatın. Dürüst konuş. Turuyan, Molo'ya baktı. Molo derin bir nefes aldı ve konuştu, gerçek Yan İmparatoru büyüğü, şöyleydi. Lo Feng'den önce İblis Notası Dağı'ndaydım. Orada iblis notalarının desenlerini keşfettim. Bu yüzden uzun süre bir dağda kaldım, canavarların olduğu yere yakın bir yerdi. Her ne kadar canavarlara yakın olsam da ve iblis notaları sürekli değişse de orası kolayca tahmin edebileceğim bir yerdi. Bir gün, bir canavarın ulmasını duydum ve birinin bir canavarla karşılaştığını biliyordum. Mulo derin bir nefes aldı, belli ki gergindi, bununla birçok kez karşılaştım. Bu sefer dikkatlice gözlemlemek için gizlice yaklaştım. Fakat gördüğüm kişi aslında bulutla temas eden bir sarmaşık kullanıyordu. Hemen tahmin ettim ki bu kişi kesinlikle bir aborjin değildi. 9. seviyedeki bir evren aborjininin kesinlikle 9. seviyede yardımcı bir bitki yaşam formuna sahip bir alan lordu olmazdı. Molo şöyle dedi, dolayısıyla ben de yardım ettim. İkimiz birleşerek canavarı yendik ve olay yerinden kaçtık. Beni görünce hemen tanıdı. Ve orijinal formuna döndü. O aslında Lo Feng'di. Demon Note Mountain'de kendi insanlarımızla buluşmaktan çok mutlu oldum. Canavar yenilenip peşimize düşerken kaçarken onunla bir süre sohbet ettim. Ancak beklemiyordum. Molo titriyordu. Turuyan kaşlarını çattı. Gardımım kapalıyken birlikte kaçarken aniden bana saldırdı. Yakın mesafeden, zamanında savunma yapamadım. Anında ağır yaralandım. Sonrasında kendimi korumak için çok mücadele ettim. Molo başını salladı, aslında o anda saldırıya uğradım. Anladım, muhtemelen beni eleme savaşlarında bir rakip olarak düşünüyordu. Benden kurtulmak, ilk bölgeye girme şansının daha yüksek olacağı anlamına gelirdi. Tırnak işareti. Kakla, Turuyan, duydun. Altın cübbeli yaşlı adam soğuk bir şekilde güldü. Bölüm 580, Lo Feng'in sınırı, Turuyan, önünde duran itaatkar Molo'ya baktı, aslında bu ilkel bölgede hası hakkında iyi bir hisse kapılmıştı. Ancak daha önce anlattığı hikaye Turuyan'ın kaşlarını çatmasına neden oldu ve söylediklerin doğru mu? Diye emretti. Gerçek Yan İmparatoru büyüğü. Molo eğildi, öğretmenimin sorgulaması üzerine bu hikayeyi ancak o zaman açıkladım. Siz ikinizden başka kimseye söylemedim. HMPH. Turuyan soğuk bir şekilde homurdandı, hepiniz gidin. Kıkırda, kızgın, gerçek Yan, öfkeleniyorsun, kıkırda. Altın cübbeli sıska yaşlı adam kibirli bir şekilde güldü. Molo eğilmiş halde kaldı. Turuyan gözlerini kıstı, altın rengi bir ışık parlıyordu. Kahkaha, hadi gidelim. Sıska yaşlı adam güldü ve ortadan kayboldu. Molo da odada sadece Turuyan'ı bırakarak ortadan kayboldu. İfadesi soğuktu, yumuşak bir şekilde konuşuyordu, eğer öğrencimi bu kadar yıldır tanımasaydım, gerçekten şüphelenirdim. Ancak, o serseri Lo Feng kesinlikle öğrencilerim arasında en güçlü inançlara sahip olan kişi, o işleri en basit, en temiz, en prensipli yapan. Öğrencisiyle bu kadar uzun süre birlikte olduktan sonra, bu öğrenciye gerçekten saygı duyuyordu. Kalbin ayna gibidir, her şeyin içini görür. Kalp bir bıçak gibi, illüzyonları kesiyor. Bu aşamaya gelebilen herkes, en prensipli işleri yapar.
Böyle bir insan bir savaşçının gururuna sahip olur, ilkel bölgeye girmek istese bile bunu kendi gücüyle yapar. Zafere ulaşmak için kesinlikle bir başkasını gizlice öldürmeye veya sırtından bıçaklamaya çalışmazdı. Öğrenci, sanırım hala hayattasın. Demon Knot Mountain'de seni alıkoyan özel bir şey olmuş olmalı. Turian usulca dedi ki, zihninde bir düşünce parladı. Demon Knot Dağı'ndaki 32 miras sarayından birinin bilinmeyen bir yaşam formuna sahip olduğunu yeni öğrenmişti. Eğer o bilinmeyen yaşam formu onun öğrencisi ise o zaman bu en iyi sonuçtu. Haha, nasıl düşüneceğimi gerçekten biliyorum. Başını salladı, öğrencim başarısız olmadan önce Fantezi Okyanusu'nun 10. adasına ulaşmayı başardı. Eğer Omolo şimdiye kadar hayatta kalabildiyse, kesinlikle başarabilir. Zaman geçti. Günden güne, yıldan yıla. Lo Feng tamamen miras eğitimine dalmıştı, adım adım ruhu sürekli gelişti. Birkaç özel teknik ancak ruhu geliştirdikten sonra serbest bırakılabilirdi, tıpkı öğretmeni Huyan Bo'nun ruh damgası gibi, ruhun değiştirilmesini gerektiriyordu. Ancak ruh özel niteliklere sahip olduğunda bu özel teknikleri serbest bırakabilirdi. Göz açıp kapayıncaya kadar 3 yıl geçti. İblis Dağı'nın altındaki yeraltı buz mağarasında bir katliam yeni sona ermişti. Hehehe. Molo, aşağıdaki cesede bakarak yavaşça parmak uçlarından kanı sildi, sen sadece bir yerlisin, benim mutlak dahi ellerim tarafından ölmek senin onurundur. Eğer 10.000 siyah etiket ödülü olmasaydı, sana saldırma zahmetine girmezdim. Molo hızla uzay kemerini aldı ve onu ruh enerjisiyle taradı. 31 siyah etiket mi? Hemen çılgın bir nişe bakışı ortaya çıkardı. Haha, şansım gerçekten iyi. Yumruklarını heyecanla sıktı, benim sadece 30 künyem eksikti ve bu aborijinin 31 künyesi vardı, bu iblis dağı için özel olarak satın aldığım otomat silahı gerçekten de değerli bir yatırımdı. Her ne kadar onu sadece bir kez kullanabilsem de. Ancak 2 sektör lordunu başarıyla öldürdüm ve siyah etiketleri satın almamı çok daha kolay hale getirdi. 10.000 siyah etiket, sonunda yeter. Molo'nun gözleri parladı. Şeytan Dağı'na girdiğimden bu yana 3,5 yıl geçti. 6 yıl önce ayrılabilirdim, ancak siyah etiketler sayesinde şimdiye kadar kaldım. Tuzak kurmanın yollarını ve yöntemlerini düşündüm. Molo gülümsedi, gülümsemesi gururlu ve memnundu, tüm İblis Dağı görevi boyunca yaptığı her şeyden çok memnundu. İster İblis Dağı'nın yapısını ve çevresini kontrol etsin, ister en güvenli bölgelerde kalmasını sağlasın. Veya Lo Feng'i arkadan bıçaklamak. Ya da sektör lordlarına suikast düzenlemek, her şey mükemmeldi. Beni hiç kimse durduramaz. Molo yavaşça mırıldandı, öğretmenim aptal, hain ve kötü mü? Başkalarının hain olduğunu bilmesini sağlarsan, bu artık hain olmaz, bu sadece aptalca. Daha sonra döndü ve hızla geri dönüş yoluna başladı. Dönüş yolu kolaydı. Çünkü onun Demon Knot Mountain'de geçirdiği süre boyunca, ister yerliler ister sanal evren şirketinin majesteleri olsun, yollarına hızlı kaydediyorlardı. Bir savaşçının hafızası ve hesaplama yeteneği sayesinde, daha önce gittiği yolları, kavşakları ve benzerleri takip ederek, zihinlerinde çok hızlı bir şekilde eşsiz netlikte bir harita oluşturabilirler. Bu harita ile hızla geri dönmenin güvenli ve yakın bir yolunu bulabilirler. Molo belirli bir mağaradan uçtuğunda, orada onu karşılamayı bekleyen personel vardı. Majesteleri Molo, bu taraftan. Personel Molo'ya eşlik etti ve hemen beyaz cübbeli bir genç onu karşılamaya geldi. Lo Feng'i karşılayan Yijhang'dı. Majesteleri Molo, beyaz cübbeli genç gülümsedi ve yolu gösterdi. İblis Not'tan 3 yıldan fazla zaman geçirdiniz, Yijhang size saygı duyuyor. Molo gülümsedi ve başını salladı, yol gösterdiğin için teşekkürler, şimdiden 10.000'den fazla siyah etiket topladım. 10.000 siyah etiket mi? Beyaz cübbeli genç büyük bir şok yaşadı. Tanrım! 10.000 etiket toplamak çok zordu çünkü E-sınıfı lazerler almak için harcayanlar bile bunu başarmakta zorlanırdı. E-sınıfı lazerlerin genellikle hazırlık süreleri olduğundan ve o anda bu, bir sektör lordu savaşçının onları kolayca öldürmesi için yeterliydi. Sektör lordu ve evren seviye 9, fark çok fazlaydı. Dolayısıyla 10.000 etiketi toplamak, 3 yıl hayatta kalmaktan çok daha zordu. Tebrikler majesteleri.
Beyaz cübbeli genç, önünde büyük bir gelecek olmadan önce Molo'nun böyle olduğunu hissetti, anında inanılmaz derecede tutkulu ve saygılıydı, 10.000 siyah etiket toplayan biri olmayalı çok uzun zaman oldu. Duydum ki, ödül şok edici. Şok edici bir ödül? Hangi hazineler? Molo ilgilendi. Bilme yetkim yok. Beyaz cübbeli genç yumuşak bir sesle konuştu. Ancak bunun şok edici olduğunu duydum. Acele et ve yolu göster. Molo bunu duyduktan sonra endişelendi. Evet. Molo hazineyi almak için İblis Dağı'ndan ayrıldığında. Lo Feng, İblis Dağı'nın en büyük hazinesindeydi, İblis notu mirasını alıyordu. Miras merdiveni. Birçok kat merdiven uzaya, o küçük tapınağa kadar uzanıyordu. Ne yapmalıyım? Limitime ulaşıyorum. Lo Feng 1129. yıldız seviyesinde durdu, arkasındaki küçük bulanık adımlara baktı ve ilerideki uzak merdivenlere baktığında kaşlarını çatmaktan kendini alamadı. Yüce İblis notası tekniği bilgisine göre, muhtemelen en fazla birden 200'e kadar seviyeyi daha kabul edebilirim ve bu benim sınırım olur. Lo Feng çaresizdi. İlk başladığında birçok şeyi biliyordu. Miras, evrendeki en gizemli miraslardan birine, ruh üzerinde sert gereksinimleri olan zirvelerden birine aitti. Değil mi? İnanılmaz derecede sert, o kadar sert ki, 1 trilyon yıldan fazla bir süredir, yıllar halinde yaşam formlarının alınmasıyla, henüz hiçbiri bunu tamamlamamıştı. Böyle bir aşamaya ulaşanların %99'u ölümsüzdü. Pek çok ölümsüz bunu başaramadı bile, bu ne kadar zordu ki? İblis notu mirasının ruh üzerinde sert gereksinimleri vardı. Ve kan nehri kristallerinin emilmesinin vücut için zorlu gereksinimleri vardı. Kan nehri dünyasında, 10 kristali emebilecek birini bulmak zordu. Ve altın boynuzlu canavar aslında 90'dan fazlasını emdi. Bunun nedeni vücuttaki hücrelerinin özel özellikleriydi. İblis notu mirası, onu tamamen özümseyebilecek bir ruha sahip mutlak bir deha arıyordu, eğer böyle bir dahi onu tamamlayabilirse, benzersiz ve çok güçlü bir iblis notu generali olacaktı. Miras'ın yüksek gereksinimleri vardı. Ve ölümsüzlerin ruhu, sektör lordundan ölümsüzlüğe kadar bir atılım evriminden geçmişti. Dolayısıyla hemen hemen her ölümsüzün ruhları Lo Feng'inkinden daha güçlüydü, çok daha güçlü. Birçok ölümsüz ilk setin sonunda sıkışıp kaldı. Bazıları 2'de kaldı. Çok az kişi 3.'ye kalmayı başardı. Henüz 3. evreyi tamamlamış bir yaşam formu yoktu. Peki Lo Feng? Sadece 9. seviyedeki bir ruhla, sektör lordundan ölümsüzlüğe kadar ruhun en büyük evrimini bile deneyimlemiyor. Bu nedenle ruhu ölümsüzlerden çok daha zayıftı. Şans eseri, ilkel kaos şehrinin gerçek ruh emilimini atlatmıştı, dolayısıyla bilinci ve ruh enerjisi kontrolü çok güçlüydü, böylece 1,129 seviyeye ulaşmayı başardı. Fakat, ruhunun yorulduğunu hissettiği an, emilim sınırının neredeyse %90 olduğu anlamına geliyordu, verilen bilgi buydu. Bunu zaten hissettim, sınırıma ulaşıyorum. Limitim yaklaşık 1201.300 arasında olmalı. Lo Feng düşündü ve bu birinci seviyenin hala 3000'den fazla seviyesi olmalı. Limiti birinci kısmın ancak bir üçüne dayanabildi. Hiçbir yolu yok. Bu miras ölümsüzlere yönelikti, ruhu yalnızca alan seviyesi 9'du ve aceleyle içeri girdi, eğer daha fazlasını alabilirse bu saçma olurdu. Ben ne yaparım? Lo Feng yukarıya ve ileriye baktı. Uzayın uzak derinliklerinde, o küçük tapınak 1. bölümün sonuydu, oraya ulaşmak onu bir başlangıç yapacak ve başlangıç ödülünü kazanmasını sağlayacaktı. Kim bilir ne kadar zamandır burada olan bu iblis dar ve o varlığın geride bıraktığı hazineler kesinlikle aşağılık olmazdı. Ancak bunu elde etmek için 1. bölümü bitirmek gerekiyordu. Tapınaktan hala 2000 seviyenin üzerinde uzaktayım. Ve limitim yalnızca 1 ile 200 seviye daha alabilir. Lo Feng antrenman yaparken düşündü. Bunu yapmak sadece eğitimini biraz yavaşlattı. Bunu kabul edemem. Böyle bir karşılaşma. Sanal evrende burada konuşlanmış çok sayıda ölümsüz var ve burada trilyonlarca canavar toplanmış durumda. Bu miras, o kadar muhteşem ki. Kesinlikle bir daha asla böyle bir şans elde edemem. Mirasın daha fazlasını kabul etmenin bir yolu olup olmadığını görmek için zihninde hızla hesap yaptı. 1, 200, 1,
300 seviyelerine kadar olan mirası kabul etmek, limitine ulaşıp ayrılmak, bu onun kabul edemeyeceği bir şeydi. Ancak ruhunun sınırlarını nasıl değiştirebilirdi? Bölüm 581, Kaçak, ruhun, etten kemikten bir yaşam formunun özü olarak aniden gelişmesi, şu anki Lo Feng'in yapamadığı bir şeydi. Yavaş yavaş dişlerini gıcırdattı ve şeytan notu mirasını almaya devam etti. Bir adım, her seferinde bir seviye. Ancak her gün sürekli çalışarak gelişebilirdi. Göz açıp kapayıncaya kadar birkaç ay geçti, birinci seviyede tam, zırhlı Lo Feng yere diz çöktü yavaşça, nefesi kesildi ruhundan, gelen acı ve yorgunluk onu parçalanmak üzereydi. Neredeyse doymuşum. Lo Feng'in gözlerinde yenilmezlik hissi vardı, ruhundaki keskin acıyı hissetti, sanki birisi ruhuna saldırıyormuş gibi, o eşsiz yorgunluk, ona her an uykuya dalacakmış gibi hissettiriyordu. Miras hakkındaki bilgilere göre bu, Lo Feng'in ruhunun mirası almaktan neredeyse dolduğunu gösteriyordu. Zorla geçse bile en fazla bir veya iki seviye daha ilerleyebilirdi. Bu son mu? Yukarıya ve ileriye baktı. Çok sayıda merdiven uzak boşluğa doğru devam ediyordu. Baba! Vücudu ürperdi, aynı anda 1237. kattaki taş merdivene adım atarken mirasın hafızasına aktığını hissetti, hala durmadı, 1238. kata ulaşmak için bir adım daha attı. Üzerine indiği an, Wang, Kang, garip iblis notası doğrudan bilincine girdi. Kırmak. Lo Feng'in kıyaslanamayacak kadar sağlam iradesi içeride gürledi. Ancak o nazik ve saldırgan olmayan şeytan notası aslında onun iradesine ve bilincine nüfuz etmişti, defol. Güçlü iradesine ve bilincine karşı tüm iblis notalarını dışarı atmak isteyerek iradesini yoğunlaştırdı, iblis notası karşılık verecek gibi bile görünmüyordu. Gitgide. Lo Feng'in gençliğinde annesinin ona uyurken şarkı söylemesini dinlediğine dair bir anısı vardı. Bella. Hayır. Hayır. Lo Feng düştüğünü biliyordu, mirası kabul etmeden ileri atılması en güçlü iblis notalarının ona saldırmasıyla sonuçlanmıştı. Uyumak. Uyumak. Hayır. Uyumak. Lo Feng bilincinin daha da yavaş yavaş battığını hissetti, dipsiz bir uçurumdu. Lo Feng 1238. seviyede duruyordu, gözleri kapalıydı ve yüzünde basit bir gülümseme vardı. Bundan sonra bir robot gibi davrandı, geri uçtu ve 1237. seviyeye indi. Mang, Jian. İblis notaları değişti. Lo Feng'in bilinci dipsiz uçurumdan yükseldi, neredeyse karanlıktan gerçekliğe dönüyormuş gibi. Hızla gözlerini açtı. Uyandı. Vay, vay. Nefes nefese kaldı, alnından bol miktarda ter akıyordu, yüzü solgundu. Daha önceki o şeytani nota göre bu çok tehlikeliydi, çok tehlikeliydi, buna dayanabilmemin hiçbir yolu yoktu. İradesine ve bilinç gücüne her zaman güvenen Lo Feng, sanki yeni bir yaşam kiralamış gibi hissetti. İblis notu miras sarayına gelenlerin çoğunun ölümsüzler olduğunu bilmek gerekiyordu. Savunmaları ne kadar güçlüydü. Eğer iblis notaları bu varlıkları etkiliyorsa Lo Feng'i nasıl etkilemezdi? Şans eseri, iblis notu tapınağının miras için özel olarak inşa edildiğini, mirasçılara herhangi bir tehdit oluşturmaması gerektiğini daha önce tahmin etmiştim. Lo Feng zihninin sürekli olarak 1237. seviye bilgiyi aldığını hissetti, başını bir kez daha kaldırıp sonsuz boşluğa ve o tapınağa baktı. Bunu kabul edemedi. Bunu kabul edemedi. Bulutla temas eden asma en fazla 3000 kilometre uzayabilir, ulaşabilir mi bilmiyorum. Her ne kadar sarayın tasarımında böyle bir boşluk olmayacağını hissetse de, denememek için direnemediğini düşündü. Hemen sağ kolunu uzattı ve kollarından ince bir asma fırladı. Çiğceci. Uzandı ve hızla uzayıp kalınlaşarak tapınağa doğru ilerledi. Bulutla temas eden asma, 72 asmayla evren seviyesine yeni ulaştığında, her biri zaten 300 kilometre uzunluğa ulaşmıştı. Etki alanı Lord seviyesindeki asma artık 3000 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Yapısının Çin'in merkezine yerleştirilmesi durumunda tüm bölgeyi kapsayabileceği söylenebilir. Aslında hiçbir direnç yok. Hiç direnç yok mu? Asmanın uzak boşluğa doğru uzanmasını izlerken buna inanamadı. Tapınak. Asma türbeyi deldi. İfadesi değişti. Görebildiği tapınak adeta hava gibiydi, orada büyüyen asmalar hiçbir şeye dokunamıyordu bile. Neler oluyor?
Lo Feng asmayı kontrol ederek etrafı taradı. Cih, cih, cih. Hava dönmeye başladı. Ancak sarmaşıklar ne kadar süpürürse süpürsün, oraya giden merdivenlere kadar bile hiçbir şeye dokunamıyordu. Bu. Lo Feng şok oldu ve ardından sağ kolundan bulunduğu merdivenlere doğru başka bir sarmaşık gönderdi. Cih. Asma sanki orada hiçbir şey yok. Bir bitki yaşam formu kullanın, ister makine, gemi vesaire. Mirasçı kendisi olmadığı sürece merdivenlere, türbeye vesaire dokunamazlar bile, sanki hepsi farklı bir durumdaymış gibi tamamen uzay. Lo Feng başını salladı. Dokunamadılar bile, alanın kullanımı Lo Feng'in hayal gücünün çok ötesindeydi. Sen mirasçısın, merdivenlere ve türbeye ancak sen dokunabilirsin. Babata, her mirasçının mirası alabilmesi gerekiyor. Ancak ruhu olan yaşam formları, açıkça onun geride bıraktığı şeytani notalara dayanamaz. Her seferinde yalnızca bir adım atabilirler. Eğer buna dayanabilirlerse, Lo Feng gülümsedi. Eğer yapabilirlerse, bu mirasçının da büyük bir varlık olduğu anlamına gelir. Hazineleri geri alabilmeleri mantıklı olur. Babata dedi. Lo Feng başını salladı. Mirası alırken uzaktaki tapınağa bakarken düşündü. Tasarım gerçekten mükemmel. Miras sarayı, mirası yalnızca bir yaşam formu alabilir ve onların ruhları olmalıdır. Şöyle haykırdı ve ruhu olan yaşam formu kesinlikle iblis notalarından etkilenecektir. Bu şekilde, tapınağa ulaşana kadar gerçekten de büyük varlığın adım adım ilerleme planını takip etmeleri gerekiyor. Fakat, evrende mantığa meydan okuyan yaşam formları var. Lo Feng uzaydaki tapınağa baktı. S.O.O. Havada başka bir siyah giysili Lo Feng ortaya çıktı, yaşam enerjisi toprak bedeniyle aynıydı, o Mosha Lo Feng'di. Benim Mosha bedenim, enerjisini tamamen dünya insan bedenime kopyalayabilir. Orada durdu, Mosha Lo Feng de aşağı inmeye ve merdivenlere inmeye başladı. Baba. Merdivenlere düştü. Sağlam taş merdivenlerde duruyorum. Çok güzel. Mosha Lo Feng gülümsedi ve hemen bir sonraki seviyeye adım attı. Wang, Chang. Bu korkunç iblis notası Mosha Lo Feng'in içine işledi. Fakat, iblis notu, doğrusunu söylemek gerekirse, bir tür ruh hipnotizmasıydı, dehşet verici bir süper hipnozdu. Etkilenenler mantık duygularını kaybedecek ve zombiye dönüşecek. Fakat, Mosha Lo Feng çekirdeği taşımıyordu. Çekirdek dünya insan vücuduyla kaldı. Çekirdeksiz Mosha Lo Feng, tam anlamıyla gerçek bir Mosha klanı üyesi gibiydi. Ruh saldırılarından hiç etkilenmedi. Herhangi bir saldırı ruhla bağlantılı olduğu sürece onun üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Doğru, aynen böyle. Mosha Lo Feng gülümsedi ve merdivenlerde yürüdü. Bir sonraki seviyeye doğru ilerledi, iblis notları birikmişti, ancak görünüşte kutlama yapan Lo Feng yukarı doğru ilerlerken kutlama yapıyordu. Birbiri ardına bir adım daha. Daha fazla adım. Mirası geride bırakan büyük varlık, ruhu olan bir yaşam formunun ve ruhu olmayan başka bir yaşam formunun, aslında aynı kişi olabileceğini muhtemelen asla tahmin edemezdi. Bölüm 582, Tapınağın Hazinesi, İblis notaları geliyordu, eğer kişi iblis notalarının etkilerini göremiyorsa, sadece onları tek başına dinlerken, harikalardı. Uzaydaki merdivenlerde birçok seviye yukarıya doğru uzanıyordu. Mosha Lo Feng birçok seviyeden geçen bir ışık huzmesi haline geldi ve hızla 3333. seviyeye ulaştı, bu birinci bölümün son seviyesiydi. Ve önünde, dış duvarları tuhaf heykellerle dolu 1000 metre yüksekliğinde bir türbe vardı ve iki devasa altın kapı duruyordu. Kapı açıktı. Tapınak. Lo Feng şok edici bir basınç yayan devasa altın kapıya baktı, en az birkaç yüz metre yüksekliğindeki bu kapının önünde küçük bir karınca gibiydi. Buradayım. Lo Feng doğrudan uçtu. Tüm türbeyi sis kapladı, sisin ortasında bir taş tablet yüzdü, üzerinde gizemli sözler belirdi, bir süre sonra bu sözlerin anlamı şöyleydi. Sen buraya gelen 61.201. mirasçısın, bu unvanı almaya hakkın var. Başlangıç ödülünü alıyor.
Sözlerin bittiği an, Lo Feng hazineyi bulmak istercesine her tarafa baktı ama aniden. Buraya gelebilmek için, birinci miras merdiveninin 3333 seviyesinin tamamını bitirmek gerekiyor. İkincisi de senin gibi, buraya ulaşana kadar iblis notuna güçlü bir şekilde direnmek. Karmaşık gizemli bir ses, daha önce hiç duymadığı bir dil gibi, tapınakta yankılandı, ancak Lo Feng söylenen her şeyi anladı. Bu sözleri duyunca şok oldu. İblis dağı 1 trilyon yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürüyordu, o büyük varlığın burayı çoktan terk etmesi gerekirdi. Şeytan notasına dayanabilmek için en azından bir evren şövalyesi olmalısın. Sadece bir evren şövalyesi olmak, zaten evrende mutlak bir varlık olduğun anlamına gelir, yine de arkamda bıraktığım küçük hazinelere göz kulak oluyorsun. Haha, çünkü sen şahsen gel, bıraktığım küçük hazineleri al. Tırnak işareti ses bittikten sonra 2 enerji topu orada süzüldü. Bir altın enerji topu. Bir gri top. Lo Feng tapınakta durdu, uzaktaki yüzen enerji toplarına baktı ve içten gülüyordu. Bu varlık tapınakta bir uyarıyı geride bırakmış olmalı, 3,333 miras seviyesini almadığımı keşfetmiş olmalı ve burada her şeye dayandığımı düşünmüş olmalı. Ancak yine de gerçekten güçlü. Dediğine göre buna dayanabilenler en azından bir evren şövalyesi olmalı. Lo Feng içeriden bağırdı. Şövalyeler, uzay ve zaman şövalyeleri olarak ikiye ayrılmışlardı. Evrende onlar kesinlikle mutlak varlıklardı, bir evren ülkesi inşa edebildiler, trilyonlarca galaksiye ve sayısız hayata hükmetebildiler. Irkların zirvesinde olan insanlar arasında bile, evrenin ülke liderleri devasa figürlerdi. Evrendeki daha zayıf ırklar arasında bir şövalye, büyük olasılıkla nihai güç olacaktır. Görünüşe bakılırsa, miras bırakan kişi bir şövalyeden daha güçlü olmalıdır. Bakışları 2 enerji topuna takıldı. Sisin içinde bir altın ve bir gri top süzüldü. Gümbürtü. Gümbürtü. Gri enerji topu patlayarak açıldı ve içinde gri bir taş tahta yüzüyordu, yaklaşık 3 metre uzunluğunda, yarım metre genişliğindeydi ve üzerinde kıyaslanamayacak kadar karmaşık, doğal olarak oluşturulmuş gravürler vardı. Merkezi karmaşık gravürler aslında kuş benzeri bir yaratık oluşturuyordu. Altın enerji topu patlayarak açıldı ve kristale benzer altın bir meyve ortaya çıktı. İlk bakışta, Lo Feng'in yeryüzünde yediği kavun karpuzuna benziyordu, ancak bu yüzen meyve altın olmasına rağmen yarı saydamdı. İç kısmı belli belirsiz görülebiliyordu ve altın enerjisiyle çevrelenmişti. Bir taş tahta. Meyve. Bunlar miras sarayının geride bıraktığı hazinelerdi. Lo Fulyu tahtası. Babata şok oldu, bunu geride bırakan serseri kesinlikle cömert, 1. bölüm ve aslında arkasında Lo Fulyu hazinesini bırakıyor. Bu da ne? Lo Feng sordu. Bu tahta sizin kara bulut mekiğinize benziyor. Babata, bu, üzerinde durulması gereken uçan bir silahtır dedi. Uçan ruh silahı mı? Lo Feng merak ediyordu. Evrendeki ruh silahları Lo Feng'e göre ucuz kabul ediliyordu. 5. seviye silahlar, sektör lordları için pahalı olabilir ama Lo Feng için pek önemli değildi. Ancak Lo Feng'den önce doğal olarak oluşan bu tahta daha önce hiç görmediği veya duymadığı bir şeydi. Bu tahta çok mu pahalı? Lo Feng sordu. Ne şaka ama. Babata şöyle dedi, Lo Feng, bu seviye 1'den 5'e kadar olan ruh silahları ölümsüzlerin kullanımı içindir. Ölümsüzler bu tür silahları kullanmaktan rahatsız olamazlar. 9 tanrı silahından biri olan Nansen silahı bile, ortalama bir ölümsüz olmadığı sürece aksi halde güçlü olan herkes daha iyi bir şeye yönelirdi. Lo Feng başını salladı, bunu biliyordu. Ölümsüzlerin kullandığı silahların kökenleri birçok yerden geliyor. Ve Lo Fulyu tahtası, ölümsüz silahlar arasında bile olağanüstü bir uçan ruh silahı olarak kabul edilir. Sadece birkaç resmi seviyede bu silah var. Çoğu en azından imparator seviyesinde. Babata dedi. Bu, evrenin doğal olarak oluşturduğu bir taş levhadır, gücü şok edicidir. Lo Feng şaşkına döndü. Sadece birkaç resmi seviyede bu var. Peki öğretmenim? Lo Feng sordu. Hangi? Babata sordu, eğer Turyan ise, o zaman onu kesinlikle elde edebilecektir. Efendim, daha zayıftı. Kullandığı uçan ruh silahı çok daha zayıftı. Sonuçta Lo Fulyu tahtasının fiyatı 1'e 2 milyon karışık element olmasına rağmen çok az insan onu satıyor.
Lo Feng derin bir nefes aldı. Sakin, sakin kalması gerekiyordu. 1-2 milyon karışık element mi? Hasta, gerçekten hasta. Zaten çok fakir olduğunu hissediyordu. 1 milyon karışık element, neydi bu? O zamanlar Lo Feng müzayedeye katıldığında, küçük yıldız alanı Dana yıldız alanı yalnızca 1000 karışık elemente satılmıştı. Elbette bu hala küçük bir yıldız alanıydı. Ve siyah ejderha Dana yıldız alanı büyüktü, galaksileri Dana yıldız alanının 20 katıydı. Galaksiler bir araya toplandığı ve yönetimi kolay olduğu için fiyatı en az 10 kat artabilirdi, ancak buna rağmen fiyatı hala sadece 300 bin 1 milyon karışık elementti. Genellikle 500 bin karışık elementle, siyah ejderhada yıldızı alanını zaten satın almak mümkündü. 1 milyon mutlak maksimum sayıydı. Sadece bu taş tahta siyah ejderhada yıldız alanıyla kıyaslanabilir mi? Lo Feng derin bir nefes aldı. Eğer bu taş tahtayı kutsal topraklardaki siyah ejderhadaki o ölümsüze getirdiysen, o ölümsüz kesinlikle seni onunla takas etmeye fazlasıyla istekli olacaktır. Babata şöyle dedi, ne olursa olsun, Kara Ejderhada İmparatorluğu yalnızca bir ölümsüzün tüm servetidir. Lo Feng başını salladı. Bu soruna farklı bir açıdan bakması gerekiyordu, dünyadakinden farklıydı, kişisel zenginlik olan birçok ülke vardı. Ganlu Evren ülkesinin o liderin tüm serveti olduğu gibi. Eğer Ganlu Evreni ülke liderinin gücünü ilk kaos şehir lideri seviyesine yükseltebilecek hazineler olduğu söylenseydi, Ganlu Evreni ülke lideri kesinlikle ülkesini vermeye ve hazineyle takas etmeye fazlasıyla istekli olacaktır. Bu meyve nedir? Lo Feng sordu. Bunu bilmiyorum. Öğretmeninizi 60 milyon yıldan fazla bir süredir takip ediyorum. Çok şey gördüm ve duydum, bu altın meyveyi daha önce hiç görmemiştim. Tek bildiğim, başka bir özel altın meyve. Babata, ama bunun bundan farklı olduğu çok açık dedi. Tapınağın içinde. Lo Feng, Babata ile o kadar çok konuştuktan sonra bile sadece bir an önce yüzen iki hazineye baktı. Birden, sisin içinde yüzen taş tabletin üzerinde başka kelimeler belirdi, başlangıç ödülü, birincisi Lo Fulyu tahtasıdır. Ruh okuyucu için uçan silahtır, onunla birlikte tehlikeli evrende hayatta kalma şansı büyük ölçüde artar. İkincisi altın ruhtur, her 3000 devirde bir oluşan gizemli bir meyve olan meyve, ruhu değiştirebilen, daha fazla miras kabul etmesini sağlayan özel bir niteliğe sahiptir. Bu birinci ve ikinci bölümün her ikisi de ruhu değiştiren hazinelere sahip olacak, tamamen kabul edebildim. Lo Feng fark etti. Hemen kolunu uzattı ve iki hazineyi yakaladı ve her iki hazineyi de hızla uzay yüzüğünde tuttu. Altın ruh meyvesi, böylece ruhu değiştirebilir. Lo Feng başını salladı. Doğru görünüyor. Arkamda miras bırakan bir varlık olsaydım, gelecek nesillerin bunu tamamlamasına yardımcı olmak için bazı hazineler bırakırdım. Lo Feng şöyle düşündü. Varlığın yardımıyla bile burada bulunan yüz binlerce yaşam formunun, hatta ölümsüzlerin bile başarılı olamaması çok yazık. Lo Feng iki hazineyi aldıktan sonra hızla tapınaktan ayrıldı ve aşağı uçtu. S.O.O. Tapınağın yükseklerinden 1237. seviyeye uçtu, dünya bedeninin yanında durdu, uzay yüzünü ona verdi ve iç dünyada gözden kayboldu. Lo Feng orada durdu, tapınağa bakarak gülümsedi. Haha! Bu sefer gerçekten şanslıydım. Gülümsedi, evren inanılmaz derecede geniş ve gizemli, birçok mucizeyle dolu, ancak yalnızca onları elde ederek başarı elde edilebilir. Bu bir başarı olarak kabul edilir. Bir dalgayla, yarı saydam bir altın meyve ortaya çıktı, çıplak gözle görülebilen altın enerjisi onu çevreledi. Altın ruh meyvesi, her 3000 çağda bir oluşan bir meyvedir. Tapınaktan gelen bilgiye göre ruhumu değiştirebilir, mirası kabul etmeye daha uygun hale getirebilir. Lo Feng tereddüt etmedi ve bir ısırık aldı, meyvenin kabuğunu kırarken içindeki et enerji gibi aktı ve vücuduna nüfuz etti. Çiğceci. Dışarıdaki deri bile bir enerji akışı gibi vücuduna nüfuz ediyordu. Lo Feng vücudunda yalnızca soğuk bir hücum hissedebiliyordu ve bu enerji daha sonra hızla çekirdeğine girdi, yoğunlaştırılmış kristal ruhuna nüfuz etti. Koyu altın enerjisi içeri akmaya devam etti, ruhu hızla değişikliklere uğramaya başladı, ruhunun kan rengi daha önce altın ipuçları vardı. Ne kadar rahat.
Önceki delici ağrı tamamen gitti, yorgunluktan eser yok ve dikkatim 100 kat arttı. Lo Feng ruhunun gelişimini açıkça hissedebiliyordu, önceden gelen gerginlik bile ortadan kalktı. Gözleri daha parlak parladı. Ha ha ha. Artık mirasın daha fazlasını kabul edebilirim. Lo Feng son derece heyecanlıydı. Lo Feng, Lo Fulyu Yönetim Kurulu'nun eğitimi konusunda seni uyarmama izin ver. Babata'nın sesi Lo Feng'in zihninde yankılandı. Bölüm 583, Eleme Savaşları başlıyor. Ruh gelişmeye devam etti, Lo Feng aynı anda Babata ile konuştu. Lo Fulyu Kurulu'nun eğitimi, uyarılacak ne var? O tahtayı kullanmakla normal ruh silahlarını kullanmak kesinlikle farklı. Babata şöyle dedi, Lo Fulyu tahtasının zaten kendi hayatında bir akışı var. Eğitim, bulutla temas asmasındaki eğitime oldukça yakın olacaktır. Bilimi mi kestin? Lo Feng güldü. Neyse, önce kanını emmesine izin vermelisin. Babata, her ne kadar bir yaşam belirtisi olsa da bir yaşam formu olarak kabul edilmiyor. Bulutla temas eden asma bir yaşam formudur. Asmanın eğitimi daha kolaydır, Lo Fulyu tahtası biraz daha zahmetlidir. Önce kanını emmesi gerekecek. Bundan sonra bunu gerçekleştirmeniz ve onu yatıştırmak için uzun süreler boyunca onun üzerinde ruh enerjisini kullanmanız gerekecek, bu tıpkı suyun içeri sızması ve taşı şekillendirmesi gibi. Ruh enerjisi damganızın içeri sızması uzun bir süre gerektirir. Ünlem işareti. Başarılı olduğu anda tahta cildinizle birleşecek ve şekil alacaktır. Babata dedi. Lo Feng şaşırdı, değişim mi? Bu, genetik zırh giymekle aynı şey mi? Zırh şeklini alabilse de tahtanın otomatik savunma yeteneği yok. Zırh formu şu anda en fazla sizin en dıştaki zırhınıza benzer olacak, yalnızca darbenin yükünü alacak. Babata, uçmak ustalıktır. Ne kadar hızlı uçacağı size bağlı. Elbette kara bulut mekikten çok daha iyi. Lo Feng başını salladı. Hemen tuhaf taş tahtayı çıkarıp bileğini kesti, taşı taze kan lekiledi, taş tahta kanı hızla içti, özellikle de kuş resmini oluşturan gravürlerin ortasında, biraz hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Onu bir kez besledikten sonra, onu bir yastık olarak kullandı ve üzerine bağdaş kurup oturdu, yavaş yavaş ruh enerjisini ona gönderdi ve aynı anda mirası kabul etti. Altın ruh meyvesi inanılmazdı. Meyvenin ölümsüzleri etkileme yeteneği vardı, Lo Feng şöyle dursun, temel bilgiler ne kadar düşük olursa etkileri de o kadar belirgin olur. O altın ruh meyvesini yedikten sonra Lo Feng ruhunda inanılmaz derecede bariz bir değişiklik hissetti, ruhunun rengi kan kırmızısı ve altın karışımı oldu. 3 yılı aşkın süredir mirası kabul ediyorum, İblis Dağı'ndaki hayatta kalma görevim tamamlandı. Şimdi ayrılmazsam öğretmenim endişelenecek. Lo Feng emretti, Babata, sanal evren ağına bağlantıları aç. Anlaşıldı. Babata cevap verdi. Tıpkı bir kişinin önemli bir şeye odaklandığı ve rahatsız edilmek istemediği zamanlardaki gibi. Lo Feng mirası alırken hiçbir çağrının gelmesini istemedi. Sonuçta iletişimi kesmeseydi, ailesi ve arkadaşları birkaç günde bir arardı. Sanal evrene bağlanın. Yuxiang Dağı'na vararak sanal evren ağına bir bilinç dizisi gönderdi. Mutlak başlangıç bölgesi, Lo Feng'in villası. Şu an, hiç yoktan ortaya çıktı. Muhafızlar ve personel onun gelişiyle şok oldular, ardından hepsi kendine geldi ve saygıyla majesteleri diye eğildiler. Majesteleri uzaktaki sandalyede yatan ve şarabını yudumlayan lider sektör lordu Aodeuo hemen hızla ayağa kalktı, yüzü neşe ve şaşkınlıkla doluyken koşarak geldi, majesteleri, hiçbir şey olmadı, son birkaç yıldır sizden gelen haberler nedeniyle hepimiz çok endişeliydik. Lo Feng güldü. İmkansız seviyedeki görevi kabul ettiğin haberi uzun zamandır yayıldı. Yuxiang Dağı'nda, İblis Dağı'nda öldüğüne dair bir söylenti vardı. Kel yaşlı adam Aodeuo dedi. Ölü? Lo Feng kaşlarını çattı, bu söylentiyi kim yaydı? Fikrim yok. Aodeuo başını salladı. Lo Feng güneydoğu yönüne baktı, ilksel bölge orada duruyordu, mırıldandı, Molo, bu söylentiyi doğru yayan kişinin sen olduğunu düşünmüyorum. Ancak, merak etme. Seni çok şaşırtacağım hızlıca. Bundan sonra Lo Feng hızla villasına yürüdü ve çalışma odasına girdi.
Masasının önünde oturarak dizüstü bilgisayarını açtı ve hızla arkadaşlarına, ailesine ve öğretmenine iyi olduğunu bildiren bir e-posta gönderdi. O anda çok sayıda çağrı geldi. Lo Feng, çok gaddarsın. 3 yılı aşkın süredir ortadan kayboluyorsun. Ve imkansız seviye görevde hepimizi gerçekten korkuttun. Gerçekten orada, İblis Dağı'nda öldüğünü düşündük. Manka Prensi Avuka heyecanla bağırdı, hemen buraya gelin. Sizi yıllardır görmüyoruz. Kesinlikle ölmeyeceğini biliyordum. Ekranda Rong Jun, Lo Feng'e gülümsedi. Baba, dedi. Bu benim büyük torunum. Lo Feng. Lo Feng ekrandaki devasa ailesine baktı, insan ırkının zirve ırklardan biri haline gelmesinin ardındaki sebebin sayılarından kaynaklandığını hatırlamadan edemedi. Yaklaşık 200 yıldır dünyayı terk etmişti ve bu 200 yılda ailesi çok büyümüştü. İlk birkaç kişi, ebeveynleri, erkek kardeşinin ailesi ve ailesi. Şimdi, Lo ailesinin tamamı kocaman bir aile haline gelmişti. 1000 yıl, 10.000 yıl, 1 milyon yıl geçmiş olsaydı, aile üyelerinin sayısı milyonlara ve daha fazlasına ulaşırdı, bu da normal olurdu. Sen, hemen geri çekil. Ekranda X'ine hem mutlu hem de kızgındı. Lo Feng başını salladı. Ancak Lo Feng karısına gitmek üzere hemen ayrılmak üzereyken öğretmeni Turuyan İmparatoru bizzat mutlak başlangıç bölgesine geldi. Mutlak başlangıç bölgesi, Lo Feng'in oturma odası. Turuyan kanepede oturmuş Lo Feng'e bakıyordu. Lo Feng itaatkar bir şekilde durdu. 3 yıldır haber yok. Turuyan'ın bakışları şimşek gibiydi, Lo Feng'in yanından geçti ve o İblis Notası Dağı'nda, konuş, İblis Notu Dağı'nda neden tüm iletişimi kapattın? Öğretmen. Lo Feng saygıyla eğildi, bu benim hatamdı. Turuyan'a karşı son derece saygılıydı, gerçekten hiç tanışmadığı Huyan bunun aksine, öğretmeni Turuyan'la çok uzun süredir birlikteydi, uzun süreli temaslarda, öğretmeninin karakteri konusunda çok netti, açık sözlü ve güçlüydü, öğrencilerine kendi çocukları gibi davranması. Son derece koruyucu. 10 ile yüzlerce yıl boyunca kolayca numara yapılabilir, ancak 1 trilyon yıl boyunca, bu kesinlikle artık numara yapmak değildi. Turuyan'ın karakteri ilkel Kaos şehrinde herkes tarafından biliniyordu. Onunla 100 yıldan fazla bir süredir etkileşimde olan Lo Feng, kendisine yönelik endişesini hissedebildi ve hemen saygıyla eğildi, öğrenciniz bu sefer mucizevi bir karşılaşma yaşadı. Rastlamak? Turuyan'ın gözleri parladı, Miras Sarayı mı? Lo Feng şok olmasına rağmen tereddüt etmedi, doğru. Bunu açıklamanın başka yolu yoktu çünkü Demon Lord Mountain'de, ya eğitim görüyordu ya da ölüydü, aksi takdirde iletişimi kesmenin bir anlamı yoktu. Ve Demon Lord Dağı'nda eğitim, güvenli Miras Sarayı olmadığı sürece gerçekten eğitim alacak başka bir yer yoktu. Gerçekten mi? Turuyan şiddetle ayağa kalktı, inanamayarak öğrencisine baktı, bu nasıl olabilir, nasıl girdin? Tesadüf. Lo Feng çaresizce gülümsedi. Masum gibi görünmek. Turuyan gülümsemesini bastıramadı ve Lo Feng'e baktı, ancak buna girme yeteneğine sahip olmamalısın. Konuş, orada kaç tane saray var? 32. Lo Feng dedi. Ha 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 ha. Turuyan kendini tutamadı ama yüksek sesle güldü, serseri Sis İmparatorunun yerini gerçekten öğrencime kaptırmasını beklemiyordum, şanssız. Ne? Lo Feng merak ediyordu. Turuyan gülümsedi ve öğrencisine bakarak şöyle açıkladı, İblis Notu mirası uzun zamandır keşfedildi ve girme yeteneği olan çok kişi var. Ancak yuvalar sınırlı. Saraya girişiniz doğal olarak bir yuva kapladı. Ve bu yuva Sis İmparatorunundu. Onun yuvası mı? Lo Feng fark etti. Gerçekten bilmiyordu. Slotların hepsi önceden ayarlanmıştı. Cahiller suçlu değildir. İmkansız seviyedeki göreve girdiniz, daha sonra haberler kamuoyuna açıklansa bile kimse sizde bir kusur bulamaz. Turuyan güldü, dahası, Sis İmparatoru ve öğretmeni sanal evren şirketinden insanlar değil. Bu yüzden korkmanıza gerek yok, dahası, eğer sırrı saklarsam ve sen sessiz kalırsan, öğrenmeleri de mümkün olmaz. O sendin. Lo Feng başını salladı. Sessiz kaldığı sürece, insanlar şüphelense bile, 9. seviyedeki bir evrenin Miras Sarayı'na girebileceğine asla inanmazlardı.
Sonuçta itiraf ettikten sonra bile öğretmeni ona tam olarak inanmadı. Ayrıca bir şey daha var. Turuyan, Lo Feng'e baktı, ilkel bölgeden gelen küçük dahi Molo bana senin hakkında bazı haberler verdi. Molo, Lo Feng'in gözlerinde bir parıltı parladı, omurdamdı, bu serseri inanılmaz derecede gaddar, dışarıdan dürüst görünebilir, gerçekte, HMPH, bu sefer şanslı olmasaydım gerçekten onun tarafından öldürülürdüm. Yani aslında seni arkadan bıçakladı. Turuyan başını salladı, daha önce bunu yapanın sen olduğunu söylemişti. Ne? Onu sırtından mı bıçakladım? Lo Feng öfke ve haksızlık hissetti, yardım edemedi ama küfretti, bu Molo, utanmaz. Haha, eleme savaşları, onunla tanışırsan kendine güvenir misin? Turuyan dedi. Elbette. Lo Feng'in gözleri parladı. Turuyan başını salladı, bu sefer karşılaştığın gerçekten bir mucize. Ne yazık ki ruhun hala zayıf, mirasın ancak bu kadarını alabilirsin. Ancak, öyle olsa bile, bu miras tekniği senin için 1 trilyon yıl boyunca yeterli olmalı. Çoktan. Lo Feng başını salladı. Eğitimden sonra tekniğin değerini anladı. Ruh enerjisi genliğini 70-80'den 1200'ün üzerine çıkarmak, bu 10 katın üzerindeydi. Hangi hazine ya da silah bu kadar korkunç bir etkiye sahip olabilir? Turuyan gittikten sonra öğrencisinin güvende olduğunu öğrendikten sonra rahatladı. Lo Feng, öğretmeninin ortadan kaybolmasını izlerken minnettarlık duydu, öğretmeni ayrıntılara girip saraya nasıl girdiğini sormadı, altın boynuzlu canavarın kimliğine gelince, Lo Feng bunu gerçekten açıklamaya cesaret edemedi. Kendi anne babası ve erkek kardeşi bile söylemedi. Nasıl yapabilir? Onun tam olarak bir insan değil, altın boynuzlu bir canavar olduğunu mu söylüyorsunuz? Kendini her zaman insan olarak görmüştü. Karısıyla tanışmanın zamanı geldi. Lo Feng hemen Kara Ejder Dağı adası 9 yıldızlı körfezine ışınlandı. Bilincinin bir parçası sanal evrende ailesini ve arkadaşlarını tatmin ediyordu, gerçekte ise hala Demon Knot Mountain'in merkezindeki miras sarayındaydı. Lo Feng uzayda miras merdivenlerinde durup her seviyede ilerliyordu. Altın ruh meyvesinin etkileri gerçekten güçlüydü, ruhunun büyük bir evrim geçirmesini sağladı. Orada 5 yıldan fazla eğitim alsam bile o yine de yorgunluk hissetmezdi. Ve bu sırada, her 100 yılda bir gerçekleşen sanal evren şirketi evreni düzeyinde eleme savaşları başlamak üzereydi. Bölüm 584, Sıralama Savaşları, Mutlak Başlangıç Bölgesinin derinliklerinde yüzen görkemli İblis Dağı, 3333. seviyeye kadar uzaya uzanan merdiven seviyelerine sahip özel bir miras sarayına sahipti. 1916 seviyede. Gümüş zırh giymiş Lo Feng, gözleri kapalı olarak merdivenlerde oturan bir heykel gibiydi, ancak ruhu sürekli gelişiyordu, sayısız gravür ruhuna nüfuz ediyordu. Aniden heykel ayağa kalktı ve gözleri açıldı, gözlerinde bir parıltı vardı, bugün eleme mücadelelerinin günü. Miras konusunda yavaşlamam gerekecek. Ayaklarına baktı, yanlarında eski, tuhaf bir taş tahta, Lo Fulyu tahtası vardı. Birleşme. Bir düşünceyle tahta hızla küçüldü ve ayaklarıyla birleşti. 2 yıllık eğitimi sonunda tahtada ruh izini başarıyla bırakmıştı. Tahta buna göre boyutunu değiştirebiliyordu, herhangi bir şekil alabilir ve derisi veya kasları, hatta kemikleri ve benzerleri ile birleşebilirdi. Lo Feng bilincinin %90'ını gönderdi ve hızla sanal evrene girdi. Mirası almaya devam etmek için %10'u bıraktı, eğitiminin hızı büyük ölçüde düşecekti, eskiden normalde bir seviye için bir gün sürerdi, şimdi bir seviye için muhtemelen 10 gün sürerdi. Majesteleri. Majesteleri. Sanal evren mutlak başlangıç bölgesinde, evren seviyeleri, etki alanı lordları ve sektör lordu muhafızları, personel de dahil olmak üzere hepsi saygıyla eğildi. Lo Feng başını salladı ve Vulkan'ın villasına doğru gökyüzüne uçtu. Vulkan'ın villası Lo Feng'in, Jiangmon'un, Qianxi'nin, Rongju'nun, Langelot'un, Aopattela'nın, Aije'nin ve Vulkan'ın buluşma noktası haline gelmişti. Yukarıdan baktığında orada zaten 7 kişinin toplanmış olduğunu gördü. Lo Feng, acele edin. Villadaki masalar ve sandalyeler zaten doluydu ve oradaki insanların hepsi yukarı bakıp bağırdılar, belli ki Lo Feng'i fark etmişlerdi. Buradayım. O gülümsedi. O.
Koştu ve anında 10 kilometreyi kat ederek çimlere indi, masaya doğru yürüdü ve boş bir koltuğa oturdu. Lo Feng, bugün eleme mücadelelerinin başlangıcı. Muhtemelen bir süre sonra toplanacağız ama sen yine de kendine gelmek için zaman harcadın, bak, diğer herkes burada. Sadece sen, en yavaş olan. Biz değil miyiz senin için yeterince iyi? Luka, 1 metre uzunluğundaki mangalda et parçasını kaldırdı ve yedi, konuşurken Lo Feng bunun ne tür bir et olduğunu bilmiyordu. Konuşmadan önce yemeğinizi yiyin. Lo Feng oturdu ve önündeki şarabı kaldırdı, mantarı açıp içti, anında yenilenmiş hissetti. Yanında Dream Klanı güzeli Aijen de bardağını kaldırdı ve gülümsedi, aramızda en az baskıya sahip olan kişi muhtemelen Lo Feng'dir, geri kalanımızın gökyüzü ve kara bölgesine atılma şansı var. Sadece Lo Feng kesinlikle ihraç edilmeyecektir. Bu son sınıftakilerin hepsi cennet köprüsünün 6. seviyesini geçti, umutlarımız pek iyi değil. Farklı ırklardan gelen dahilerden oluşan grubun hepsi sohbet etti. Hepiniz. Lo Feng şarabını bıraktı ve zorla gülümsedi. Dolayısıyla buradaki en son kişi, en rahat kişi olduğun için. Rong Jun araya girdi ve şunları söyledi. Sen de? Lo Feng başını salladı, mutlak başlangıç bölgesindeki rekabette, elenmeyeceğinden %100 emindi. Ancak farklı güçler, farklı hedefleri olduğu anlamına geliyordu. Luka, Jiang Mo ve Qian Shui, diğerleriyle birlikte gökyüzü ve kara bölgesine atılmaktan endişe ediyorlardı, ancak Lo Feng'in amacı onu ilkel bölgeye yapmak ve oraya ulaşmaktı. Son derece zordu. Şu anki gücüyle bile pek fazla garantisi yoktu. Lo Feng. Luka ona baktı. Lo Feng. Jiang Mo da baktı. Lo Feng. Lo Feng. Rong Jun, Lancelot, geri kalanlar yiyecek ve içeceklerini bırakıp etrafa baktılar, 7'si ona bakıyordu. Lo Feng şaşkına döndü. Deli. Luka şunu vurguladı, sanal evren şirketine yeni katıldığımızdan dolayı biz yeni başlayanların durumunu bilmelisiniz. Bu nedenle, güçlü yönlerimizle kıdemliler arasındaki fark, gökyüzü ve kara bölgesinin kıdemli savaşçıları arasındaki en iyi savaşçılarla karşılaştırıldığında bile oldukça büyük. 300 son sınıf öğrencisine rağmen hala çok daha zayıfız. Biz 8 kişi arasında, Rong Jun mutlak başlangıç bölgesinde kalmak için mücadele edebilir, ancak ne kadar mücadele ederse etsin, yine de burada en alttakiler arasında yer alır. Geri kalanımızın en ufak bir umudu bile yok. Ünlem. Grup sessizdi. Hiç umut yok. Mutlak başlangıç bölgesi ile gökyüzü ve yer bölgesinin kıdemlileri, hepsi göksel köprünün 6. seviyesini geçen yaklaşık 10 kişiye sahipti. Köken kanunu anlama seviyeleri ve savaş deneyimleri, son sınıflar arasında zirve noktasıydı. Yeni başlayanların hepsi elenmeye hazırdı. Hiçbir umut izi olmadan. Bu çaresizliğe dayanamadılar. 8'imiz arasında Lo Feng. Rong Jun ciddiyetle ona baktı, yalnızca sen zirveye koşabilirsin. 8 tanesi. Altının en ufak bir umudu yoktu, Rong Jun'un da kalma şansı vardı ancak elinden geleni yapması gerekiyordu. Lo Feng dahiler grubuna baktı, hepsi gurur duyuyordu, ancak hepsinde en ufak bir umut ışığı bile yoktu, sadece isteksizce sonucu kabul ediyorlardı. Ne kadar bastırılmış ve öfkeli olsalar da umutlarını yalnızca çaylak arkadaşları Lo Feng'e iletebilirlerdi. Rahatlamak. Lo Feng başını salladı. Yaklaşık yarım saat sonra bölgeden bir gurultu sesi duyulmaya başlandı. Mutlak başlangıç evren seviyesi eleme savaşları başlamak üzere, herkes toplanın. 30 son sınıf öğrencisi ve 8 yeni gelinin hepsi yukarıya baktı, ses göklerden yankılanıyordu, çıplak gözle görülebilen mor zırhlı bir silüet orada duruyordu. Hemen 38 evren seviyesindeki üyelerin hepsi gökyüzüne koştu ve hepsi o adamın önünde uçtu. Bakın, bu Keloflu. 30 son sınıf öğrencisi arasında en güçlüsü. Kimyacı Yu Feng. Dahilerden oluşan grup havadayken rakiplerini gözlemliyordu çünkü yakında çarpışacaklardı. Lo Feng de 5 kişiyi gözlemliyordu. En zayıf olan Sajin Ateş Ejderi, Ninan ve en güçlü 2 kimyager Yu Feng ve Wolfman Kelofu'dan başlayarak mutlak başlangıç son sınıflarının en güçlü 5'i. Sajin kuyruğunu salladı, gözleri yanarken Lo Feng'e mücadele ruhuyla bakarken şöyle konuştu, Lo Feng,
Geçen sefer kaybettim ama bu sefer kazanacağım. Daha önce irade açısından kaybetmişti, Lo Feng'in bilinç baskısına dayanamıyordu. Buna dayanabildiği an, kara delik evrimi gerçekten serbest bırakılabilirdi, o zamanki Lo Feng kesinlikle karşı koyamazdı, sonuçta Sajin Cennet Köprüsü'nün 7. seviyesini çok daha önce geçmişti. Geçen sefer kazandım, yine kazanacağım. Lo Feng arkasına baktı ve cevap verdi. Vay canına. Lo Feng diğer adama baktı. Gen savaş delisi bir insandı. Her ne kadar 5 kişi arasında 7. seviyeye geçen en son kişi olsa da, daha çok Rong Jun'a benziyordu, savaş yetenekleri son derece yüksekti, benzer kavrama seviyeleri ama açığa çıkarabildiği güç inanılmaz derecede güçlüydü. Dağınık sarı saçları vardı ve havada dururken gözlerini kıstı, iki normal kulağın arkasında bir takım küçük kulaklar vardı. Üzgün görünüyordu ama yine de vahşi bir canavarın aurasını yayıyordu. Bölgenin diğer dahilerinin hepsi ondan daha uzakta duruyorlardı, belli ki yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Lo Feng'e baktı ve sarkık gözlerinde bir parıltı parladı, ardından orijinal üzgün durumuna geri döndü. Ninan. Lo Feng gümüş zırhlı gence baktı. O genç gülümsüyordu, 5 kişi arasında en kolay yaklaşan oydu, Lo Feng ona baktığında, o da karşılık olarak gülümsedi. Yufeng. Kimyager Yufeng. O, 5'in en tuhafıydı, tamamen siyah bir cübbeye bürünmüştü ve gözleri zar zor görülebiliyordu. Keloflu. Lo Feng 5'in en güçlüsüne baktı. Keloflu. Gri zırh giymiş ve yüzünde sarı kürk vardı, kahverengi gözleri yeşil ışıkla parlıyordu, dişleri ağzının kenarlarından dışarı çıkmıştı, Lo Feng'e neredeyse bir kurt gibi hissettirmişti. Kurt adam Lo Feng'in baktığını fark etmiş gibi döndü ve aniden gülümsedi. Gürültü. Neredeyse devasa bir canavara benzeyen Lo Feng, tüylerinin diken diken olduğunu hissetmeden edemedi. Haha. Kelofu hafifçe kıkırdadı, ilginç serseri. Kurt adamın sözleri hemen diğer kıdemlilerin ona bakmasına neden oldu, kimyager Lo Feng dahil herkes baktı, bakarken gergin hissetmekten kendilerini alamadılar. Lo Feng de kurt adama baktı, ilkel bölgenin Molosu ile daha önce tanışmış olmasına rağmen bilinçaltı hala şunu hissediyordu. Mutlak başlangıç bölgesinin en güçlüsü Kelofu, ilk bölgenin Molosundan daha korkunçtu. Bu mutlak dahiler grubu birçok insan ırkından geliyordu, 38'e 38 farklı ırkı temsil ediyordu, kıyafetleri de farklıydı. Bazıları yeşil renkteydi, diğerleri alev cübbesi giymişti, diğerleri soğuk bir his veriyordu, hepsi asildi ama 6 tanesi en güçlüydü. Son sınıfların 5'i ve en güçlü çaylak Lo Feng. 6. Hepsi Cennet Köprüsü'nün 7. seviyesini geçti. Eleme savaşları çok basit. Siz 38 kişi diğer 37 kişiyle 1v1 mücadele edecek. Kazanan 1 puan alacak. Kaybeden ve berabere kalan 0 puan alacak. İlk 3 puana göre seçilecek ve ilk bölgedeki slotlara meydan okuma hakkına sahip olacaklar. Mor zırhlı sıska adam boğuk bir sesle dudaklarının bile mor olduğunu söyledi. Primal bölgede toplam 5 kişi var. Kendi eleme savaşları olacak. En alttaki 3 kişi bizim mutlak başlangıçtaki en güçlü üçümüzle savaşacak. Toplam 6 kişi, primal bölgenin o slotu için yarışacak. Sessizlik. Lo Feng, Kelofu, Sajin, kimyager Lo Feng, Ninan, altılının gözleri parladı. 3 ana bölge üyemize karşı mutlak başlangıcımızdan üçümüz, sadece bir galip. Lo Feng'in bakışları 5'i geçti, 5'i, ilkel bölgeden 3'ü ile birlikte hepsini yenmeliyim. Ancak bu sayede ilkel bölgenin üyesi olacağım.